Türk savunma sanayi, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, dünya ordularının ihtiyaç duyduğu çeşitli tipte kara araçları için NATO standartlarında yüksek teknolojili ve maliyet etkin çözümler sunmaktadır. Bu kapsamda Altay ana muharebe tankı ile en üst kabiliyet noktasına ulaşan Türk savunma sanayi, zırhlı kara araçlarında geniş bir ürün portföyüne sahiptir. İşte savunma sanayimizin en önemli zırhlı kara araçları. Altay tankı, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, Türk savunma sanayisinin ilk özgün ana muharebe tankı Altay'ın tasarımı, prototip üretimi ve kalifikasyon faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır. Son teknolojiyi kullanan Altay, üstün ateş gücü ve isabet oranı yeteneklerinin yanı sıra hareket kabiliyeti, dayanıklılık ve komuta kontrol yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Aselsan tarafından geliştirilen modern atış kontrol sistemi ile hareketli halde yüksek atış yeteneğine sahiptir. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen 120 milimetre 55 kalibre topa sahip ana silahıyla birçok farklı tipte mühimmat kullanabilmektedir. Altay'ın dayanıklılık kabiliyetleri konusunda Roketsan'ın geliştirdiği modern kompozit ve reaktif zırhlar, platforma özel olarak asimetrik tehditler dahil bugünün ve geleceğin tehditleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca tank lazer uyarı sistemi, muharebe sahası tanıma ve tanıtma sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi ve tank savar tehditlerini tanka ulaşmadan tespit edebilen ve etkisiz hale getirebilen Akkor aktif koruma sistemi bulunmaktadır. 65 kilometre bölü saat azami hıza sahip Altay tankı, 1500 beygir gücü motoruyla yüksek güç ağırlık oranına sahiptir. 450 kilometrenin üzerinde hareket menzili ve üstün hareket kabiliyeti bulunmaktadır. Altay projesinde BMC firması ile Altay seri üretim sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda 250 adet Altay tankı üretilecektir. Türk savunma sanayi bu projeyle kara araçları için test ve kalifikasyon tesisleri, tasarım ve üretim altyapısı, bilgi birikimi ve tecrübeyle bu alanda dışarıya olan bağımlılığını gidermiş, tamamen yerli ve milli olarak tank dahil her türlü silah ve araç platformunu üretebilir seviyeye ulaşmıştır. Akıncı, zırhlı muharebe aracı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip olan Akıncı, farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir tasarıma sahiptir. 90-105 mm kule veya 120 mm havan sistemleri gibi daha ağır silah sistemleriyle bunlara ait mühimmatları taşıma imkanı sağlarken hareket kabiliyeti ve zırh korumasından da ödün vermez. Akıncı zemaların gövdesi balistik alüminyum levhalardan alüminyum kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. FNSS tarafından ihraç edilen Akıncı zemalar, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu ülkelerinin ordularında görev yapmaktadır. Kaplan, silahlı taşıyıcı araç. Ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. Kaplan STA, paletli, 5 yol tekerlekli, düşük silüetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu ve engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir. Amfibi özelliğine sahip sınıfındaki az sayıdaki araçlardan biridir. Bununla birlikte kullanıcıya su kenarında hiçbir hazırlık yapmadan suya girebilme imkanı da verir. Kaplan STA aracının gövdesi balistik malzemelerden balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Sürücüye araç içerisinden dışarıyı izleme ve 360 derece görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcuttur. Kaplan, orta sınıf tank. FNSS ve PT Pindad tarafından ortak geliştirilen Kaplan MT'nin gelişmiş balistik ve mayın koruma sistemlerine sahip tasarım mimarisi, aynı zamanda piyade birlikleri için yakın ateş desteği sağlayan mühimmattan tanksavar mühimmatına kadar uzanan geniş bir ateş gücü çeşitliliğinin kullanılmasına imkan tanır. Gelişmiş hareket kabiliyetini çift pinli paletleri ve burulma çubukları üzerine kurulu, 6 tekerlekli antişok süspansiyon sisteminden alan Kaplan MT özellikle ana muharebe tanklarının girmekte zorlanacağı dağlık ve yüksek engebeli, zor arazi koşullarında ve düşük taşıma kabiliyetine sahip köprülerin bulunduğu yollarda dahi üstün sürüş kontrol özelliklerini bünyesinde başarıyla buluşturabilen bir araçtır. Kaplan MT'ye yüksek basınçlı 105 milimetre K-Kiril topu entegre edilmiştir ve bu sayede düşük ağırlığına rağmen yüksek vuruş kabiliyetine sahiptir.
Kendi sınıfında en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan kaplan, muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlamaktadır. Aselsan Poyraz Poyraz mühimmat aracı transfer sistemi sayesinde ikmal noktasından mühimmat yüklemesi yapabilmekte ve gereken mühimmatı istenilen yer ve zamanda her türlü iklim, arazi ve gece gündüz şartlarında fırtına obüsüne aktarabilmektedir. Mühimmat transfer sistemi, otomatik mermi barut yükleme ve boşaltma işlevini hareketli mekanizmalar aracılığıyla yerine getirmektedir. Aselsan tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş olan servo kontrol sistemi, elektronik sistemler ve yazılımlar ile hareketli mekanizmaların kontrolü sağlanmaktadır. Tulpar, sınıfın en üstün balistik ve mayın korumasına sahip, en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında üstün hareket kabiliyeti sunan Tulpar, meskun mahal görevleri ve barış gücü operasyonları da dahil olmak üzere farklı görevlere uygun, çok amaçlı bir araç olarak tasarlanmıştır. Muharebe sahasında ihtiyaç duyulabilecek tüm görev donanımlarını standart olarak sunan Tulpar, A400M uçağı ile taşınabilirlik, modüler koruma yapısı, gelişmiş elektronik altyapı ve düşük silüet gibi teknik ve taktik özellikleriyle geleceğin zırhlı muharebe aracı olarak öne çıkmaktadır. Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve esnek mimarisi sayesinde gelecekte ortaya çıkabilecek zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek genişleme kapasitesine sahiptir. Tulpares ise amfibi özelliği kazandırılmış gelişmiş versiyonudur. BMC Amazon Mayın balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesi ve 7 kişilik taşıma kapasitesinin yanı sıra yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Amazon, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, patlak yol gider lastik özelliği, arka görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ışığı gibi özellikler sunmaktadır. Oto kararma yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler bir araçtır. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma ile geniş yelpazede silah entegrasyon opsiyonları sayesinde gerçek savaş alanında, en zor arazi ve iklim koşullarında barış koruma ve insani yardım operasyonlarında modern ordulara hizmet verebilmektedir. Arma 6x6, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, keberene keşif, yaralı tahliye, sürücü eğitim, ileri gözetleyici ve keşif aracı gibi farklı görevlere uygundur. Gelişmiş versiyonu Arma 8x8'de zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, 105 milimetre kuleli ateş destek aracı, havan aracı, alçak ve orta irtifa hava savunma aracı, istihkam aracı, zırhlı kurtarıcı, komuta kontrol aracı gibi farklı görevleri yerine getirebilmektedir. İki modelin de amfibik versiyonu mevcuttur. Otokar Kobra yüksek hareket ve dayanıklılık kabiliyeti ile öne çıkan Kobra'nın monokok gövdesi ve optimize edilmiş gövde açıları, personel ve tüm kritik mekanik aksam için daha üstün mayın ve balistik korumanın yanında sınıfındaki en geniş iç mekanı sağlamaktadır. Kobra modüler yapısı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, keberene keşif, kara gözetleme radar, ileri gözetleyici, ambulans ve komuta yeri araç konfigürasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlerde uyarlanabilmekte ve amfibik seçeneği ile sunulmaktadır. Ejder Kunter özel amaçlı platform. Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanan Ejder Kunter, tam bağımsız süspansiyon sistemine ve 4x4, 6x4 ve 6x6 çekiş özelliklerine sahip bir platformdur. Her türlü arazi şartlarında hizmet verebilirken, balistik korumaya sahip ergonomik ön kabini ile de kullanıcının görevlerini güven ve yüksek performansla yerine getirmesine olanak sağlamaktadır. Kullanıcı istekleri doğrultusunda konfigüre edilebilmekte, silah kulesi entegrasyonu ve özel platform çözümleri sunulabilmektedir. Askeri, iç güvenlik ve sivil kullanımlara uygun bir şekilde uyarlanabilmektedir. Uzun şasi seçeneklerinin yanı sıra çift kabin uygulaması da mevcuttur. Ejder Yalçın zırhlı muharebe aracı. Nurol Makina tarafından tasarlanan Ejder Yalçın askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin beka, meskun mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platformdur.
Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilmekte ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebilmektedir. Ejder Yalçın, sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşıma ve fırlatma aracı, komuta ve kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, keberene keşif aracı, mayın ve EYP tespit imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaktadır. Birçok ülkede zorlu testlerden geçerek tümünü başarıyla tamamlamıştır. Anlattıklarımızın haricinde diğer çok önemli zırhlı araçlarımız Nurol Makine, Ilgazi 2 ve Yörük, Otokar Kaya ve Ural, BMC Kirpi, FNSS Pars serisi, Katmerciler Hızır ve Han, Tümosan Vuran ve Pusat. Türkiye'nin sahip olduğu zırhlı kara araçları hem iç hem de dış tehditlere karşı ülkenin savunma gücünü artıran önemli unsurlardır. Modern teknolojilerle donatılmış bu araçlar, askeri operasyonlarda yüksek performans sergileyerek güvenliği sağlamada büyük rol oynamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik ihtiyaçlarına göre tasarlanan zırhlı araçlar, esneklik ve dayanıklılıklarıyla ön plana çıkmaktadır. Türkiye'nin savunma sanayindeki bu ilerlemeler, ülkenin bağımsız savunma kapasitesini güçlendirmektedir. Gelecekteki gelişmelerle birlikte Türk zırhlı kara araçları daha da güçlü hale gelerek dünya çapında daha büyük bir etki yaratacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.